Herkese merhaba. Bugün milattan sonra 6 ve 7. yüzyılların Arabistan'ına göz atacağız. Bu tarihlerde önce Arabistan'ı ve sonrasında dünyayı etkileyen bazı olayların doğuşuna ve büyümesine tanıklık edeceğiz. Bu değişimi başlatan kişiyi tanıyacağız ve neler yaşadığını, ayrıca o öldükten sonra Arabistan'da neler yaşandığını konuşacağız. Bu kişi hepimizin bildiği ya da duyduğu Hz. Muhammed'den başkası değil. Ancak Hz. Muhammed'in doğumundan önce biraz Arabistan hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Böylece gelişen olayları ve mantığını çok daha kolay anlayabileceğiz. Öncelikle 6. yüzyıldaki var olan krallıkları tanıyalım. Bir yolculuğa çıktığımızı hayal edelim. Arap Yarımadası'ndayız. Arap Yarımadası'na baktığımızda güneybatı bölgesinde Himyar Krallığı'nın olduğunu görürüz. Bu krallık günümüz Yemen topraklarına denk geliyor. Himyar Krallığı'nın batısına baktığımızda Kızıldeniz'i görüyoruz. Kızıldeniz'i geçip karşı kıyıya vardığımızda başka bir krallık olduğunu görüyoruz. Bu krallık Aksum Krallığı. Günümüz Etiyopya, Eritre ve Sudan topraklarının bir kısmı içinde yer alan bir krallık. Aksum Krallığı'nın başında Abraha vardı ve Aksum Krallığı Hristiyanlığı benimsemişti. Daha sonra Aksum Krallığı'ndan Kızıldeniz'i kuzeye doğru takip edersek karşımıza Bizans İmparatorluğu çıkar. Bizans İmparatorluğu'nun başında Ayasofya'yı yaptırmış olan 1. Justinian vardı ve Bizans İmparatorluğu'nun dini Hristiyanlıktı. Biraz daha kuzeye hareket ettiğimizde Suriye'ye varırız. Burada Bizans İmparatorluğu'na sınır komşusu olan başka bir imparatorluğa varıyoruz. Suriye'nin doğusundan başlayarak Hindistan'a kadar uzanan Pers İmparatorluğu. Pers İmparatorluğu'nun başındaysa 1. Hüsrev vardı ve bu imparatorluğun dini ise Zerdüştçülüktü. Bu tarihlerde Pers ve Bizans imparatorlukları sınır komşularıydılar. Artık o dönemin krallıklarını ve imparatorluklarını dini inançlarıyla birlikte biliyoruz. Şimdi tekrar güneye iniyoruz. Arabistan Yarımadası'ndayız. Burası çöl ikliminin hakim olduğu bir yer. Sert çevre koşulları insanları genel olarak iki çeşit yaşama itiyor. Bir kısım yerleşik bir yaşam sürerken diğer kısım göçebe bir yaşam sürüyor. Göçebeler su ve mera ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli göç ediyorlardı. Yerleşik yaşamda olanlarsa ticaret ve tarımla uğraşıyorlardı. Bu zorlu şartlarda göçebe hayatı yaşayanlar için kervanlara ya da vahalara saldırmak olağan bir durumdu ve bunu bir yanlış olarak görmüyorlardı. Arapların yaşantılarına baktığımızda geleneksel Arap dini olan putperestliğin merkezinin Mekke olduğunu görürüz. Mekke, kabile ve klanlara bölünmüş toplulukların yaşadığı bir yerdi. Bu grupları bir arada tutan şey aralarında kurdukları kan bağlarıydı. O dönemde Mekke korunmasız bir yerdi. Çünkü başlarında oradaki kabile ve klanları örgütleyip tek çatı altında toplayabilecek bir önderleri yoktu. Bunun yerine önde gelen kabile reislerinin yönetimi altındaydı. Ancak burada yaşayan gruplar birbirleriyle sürekli savaşırlardı. İstisna olarak Kabe hepsi için kutsaldı ve onları bağlayan ortak bir kural vardı. Bu kurala göre Kabe'nin kutsal alanında kimse kılıç çekemiyordu. O dönemde en etkili kabile Kureş kabilesiydi ve Mekke'deki konseyi ellerinde tutuyorlardı. Yani Mekke onlar egemendi. Ancak diğer kabileler Kureş kabilesinin egemenliğinden pek hoşnut değillerdi. Milattan sonra yaklaşık olarak 585 yılında Kureş kabilesinin Kays kabilesiyle kutsal aylar içinde savaşması Kureş kabilesine olan hoşnutsuzluğu daha da arttırmıştı. Çünkü Araplar için kutsal olan 4 ay vardı. Bu aylarda savaşmak inançlarına göre büyük günahtı. Dolayısıyla Kureş kabilesinin yaptığı savaş diğer kabilelere Kureyş'in kendi otoritesini korumayı ibadetlerinden daha önemli gördüğünü düşündürdü. Bu nedenle kutsal aylarda olan bu savaşa günahkar savaş denildi. Artık o dönem hakkında birçok bilgiye sahibiz. Şimdi Mekke'de doğmuş ve Arapları tek çatı altında toplamayı başarmış kişinin yani Hz. Muhammed'in yaşantısına bakıp tüm bunları nasıl başardığını öğreneceğiz. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi Araplar birçok kabileden oluşuyorlardı ve çeşitli küçük gruplar halinde yaşıyorlardı. Onları tek çatı altında toplamak çok zor bir işti ve gerçek bir başarıydı. Şimdi milattan sonra 571 yılına gidiyoruz. Bu tarihte Kureş kabilesine mensup
Beni Haşim klanında Muhammed adında bir çocuk doğdu. Babasını doğmadan önce annesini ise 6 yaşına geldiğinde kaybeden bu çocuk, günahkar savaşına savaşmış olan amcası Ebu Talib'in gözetimi altında büyüdü. Amcasının ticaret kervanlarında çalışarak geçimini sürdürdü. 25 yaşına geldiğinde Kureyş'in başka bir tüccarının kervanına önderlik edecekti. Bu kervan dul olan Hatice'nin kervanıydı. Muhammed kervana önderlik etti ve Suriye'ye gidip ticareti yapıp kârlı bir şekilde Mekke'ye geri döndü. Daha sonra kendisinden 15 yaş büyük olan 40 yaşındaki Hatice ile evlendi. Müslüman tarihçi İbn İshak'a göre Hz. Muhammed dindar biriydi ve her yıl kutsal aylardan birini yoksullar için harcardı. Bu ayda Mekke'de ona başvuran tüm fakirlere yiyecek verdiğini ve Kabe'nin çevresinde 7 kez döndüğünü söyler. 610 yılında yine fakirlere yardım ettiği ayın içinde olan Hz. Muhammed'e Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında Cebrail görünür. Bu olay Hz. Muhammed 40 yaşındayken yaşanır. Aldığı bu ilk vahiy, ileride Arapları tek çatı altına toplayacak olan dinin ilk tohumlarıydı. İlk vahiyden sonraki 3 yıl boyunca Hz. Muhammed aldığı vahiyleri sadece yakın çevresindekilere iletti. Ancak daha sonra aldığı vahiyleri alenen anlatmaya başlayınca inanan sayısı da artmaya başladı. Onun söylediğini takip eden insanlar genel olarak yoksul, güçsüz ve yoksunlardan oluşuyordu. Bu durum bir süre sonra Mekke'deki kabilelerin dikkatini çekti. Çünkü oluşan bu topluluğun isyan başlatıp kendilerine sorun çıkaracağından endişe ediyorlardı. Bu nedenle amcası Ebu Talip'ten yeğenini yaptıklarından vazgeçirmesi için uyarmasını istediler. Ancak amcası onu durdurmadı. Hz. Muhammed'e inanan kişi sayısı her geçen gün artınca Mekke'deki kabile önderleri onlara zulmetmeye başladılar. Zulüm gören bazı inananlar Kızıldeniz'i geçerek Aksum Krallığı'na sığındılar. Hatırlarsanız Aksum Krallığı Hristiyanlığı benimsemiş bir krallıktı. Bazıları ise kuzeye giderek Medine'ye sığındılar. Mekke'de kalanlarsa zorlu bir yaşam sürmeye başladılar. Çünkü destekçilerin sayısı azalmıştı. Ayrıca Mekke'de artık onlarla kimse ticaret yapmayacaktı. Bu durum onların yiyecek ve su kaynaklarını büyük ölçüde kesti. Bu zorlu koşullarda Hatice ve Ebu Talip öldü. Mekke önderleri Hz. Muhammed'i öldürmeleri için bir grup insanı gönderdi. Bunun haberini alan Hz. Muhammed, Ebu Bekir'le birlikte bulunduğu yerden kaçtı. Mekke'de başlayıp Medine'de sonlanan bu kaçışa hicret denir ve 622 yılında gerçekleşir. Medine'ye varan Müslümanlar orada özgürce inançlarını yaşadılar ve inançlarını oradaki insanlara yaydılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere muhacir, onlara Medine'de yardım edenlere ensar denir. Zamanla Medine'deki Müslümanların sayıları çok fazla arttı ve Hz. Muhammed ve takipçileri Medine'deki en güçlü grup haline geldi. Yaşanan bu olaylar normalde kan bağına önem veren ve küçük gruplar halinde yaşayan, birbirleriyle sürekli savaşan Arapların tek bir çatı altında toplanmasını sağladı. Bu toplanma Hz. Muhammed önderliğinde başlayan İslam dininin ruhsal birleştirme gücü sayesinde gerçekleşti. İnsanlık tarihine baktığımızda yaşanan bu olayın birçok örneğini görebiliriz. Hatırlarsanız birkaç video öncesinde Konstantin'in Roma'yı tek çatı altında toplamasından bahsetmiştim. Konstantin o dönemde Roma'nın içindeki çeşitli farklı grupları tek çatı altında ve tek amaç doğrultusunda hareket ettirmenin anahtarı olarak Hristiyanlığı seçmişti. Konstantin'in yaşamına ve yaptıklarına bakarsak çok da başarılı olduğunu görebiliriz. O, Roma'daki çeşitli grupları tek çatı altında toplamayı başardı ve aynı şekilde Hz. Muhammed de birçok gruptan oluşan Arapları tek çatı altında toplamayı başarmıştı. Ancak aralarındaki fark, biri kendi çıkarı için dini kullanırken diğeri peygamber sıfatıyla bunu yaptı. İlerleyen videolarda dinin çeşitli grupları birleştirici ve aynı amaç için hareket ettirici gücü üzerine bir örnek daha anlatacağım. Bu örnek Haçlı seferleri olacak. Ama söylediğim gibi bu ilerleyen videoların konusu olacak. Tekrar Hz. Muhammed'in yaptıklarına dönelim. Kim ne derse desin, parçalanmış ve çok ilkel kalmış olan Arapları tek çatı altında toplayıp büyük bir İslam İmparatorluğu'nun tohumlarını atmış olan Hz. Muhammed, Araplar arasında büyük bir devrim yapmıştı. Bu sayede Araplar bir olmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrenmişlerdi. Hz. Muhammed artık zulüm gördüğü için kaçtığı Mekke'yi fethedecek büyüklükte bir ordu toplayabilecek duruma gelmişti. Öyle de yaptı. Bir çağrı yaptı
ve yaklaşık olarak 10.000 kişilik bir ordu topladı. Bu orduya komutanlık ederek zulüm gördüğü Mekke'yi 630 tarihinde hiçbir dirençle karşılaşmadan fethetti. O dönem ve önceki tarihlere bakarsak savaşlarda yüz binlerce kişiden oluşan orduların çarpıştığını görebiliriz. 100.000'lerin yanında 10.000 küçükmüş gibi görünebilir. Ancak söylediğim gibi Araplar birçok küçük gruba bölünmüş şekilde yaşıyorlardı. Kendi aralarında yaptıkları savaşlarsa birkaç yüz kişilik ordular arasında yaşanıyordu. Bu nedenle Araplar için 10.000 kişilik bir ordu çok büyük bir ordu sayılıyordu. Böylece Müslümanlar hiçbir dirençle karşılaşmadan Mekke'yi fethettiler. İlk iş olarak Kabe'deki putlar yıkıldı ve artık Mekke İslam'ın merkezi haline geldi. Yaklaşık 23 yılda Arapların dünyası tamamen değişmişti. Çünkü İslam dini sayesinde Araplar ruhsal bir ortak kimlik altında toplanmayı başarmışlardı. Bundan sonra İslam orduları fetihlere başladı. Ancak Mekke'ye geldikten kısa bir süre sonra Hz. Muhammed öldü. Ardılı kimin olacağı konusunda tartışmalar ortaya çıktı. Medine'de toplanan Müslümanlar toplantısında Ebu Bekir'i halife seçti. Ancak aynı zamanda Mekke'de toplanan Müslümanlar halife olarak Ali'yi seçtiler. Ebu Bekir bir komutan gibi hareket etti. 11 silahlı grup oluşturdu ve başlarına 11 komutan atadı. Görevleri Ebu Bekir'in liderliğine karşı direnenlerin dirençlerini kırmaktı. Başarılı da oldular. Artık resmen Ebu Bekir halife olarak İslam ordularının başındaydı. Ancak Ali şahsen Ebu Bekir'in meşruiyetini kabul etti mi? Yoksa yalnızca Müslüman kabileler arasında birliği sağlama arzusuyla iddiasından vaz mı geçti? Bu kısım tam olarak bilinmiyor. Müslüman sözlü geleneği her iki görüşü de yansıtır. Birinci geleneği kabul edenler kendilerine Sünni Müslüman derken halifeliğin Ali'nin hakkı olduğunu savunan Müslümanlarsa günümüzdeki Şii Müslümanlarıdır. Bu bölünme daha sonraları gerçekleşecek olsa da kökü 632 yılına dayanır. Sonuç itibariyle ilk halife Ebu Bekir oldu. Halife Ebu Bekir fetihlere devam etti ve kısa sürede Arap Yarımadası artık İslam sancağı altında toplanmıştı. Halife Ebu Bekir fetihlerine Bizans ve Pers imparatorluklarına ordularını göndererek devam etmek istedi. Ancak henüz 2 yıldır halife olan Ebu Bekir öldü. Fakat bu kez ölen liderin bir ardılı vardı. Halife Ebu Bekir ölmeden önce damadı Ömer'in halife olmasını buyurdu ve öyle de oldu. Bu kez sorunsuz bir şekilde hızlıca İslam lideri değişti. Artık İslam ordularına ikinci halife olan Ömer önderlik ediyordu. İslam ordularının sınırlarına kadar gelmesi Bizans İmparatoru Heraklios için korkutucuydu. Bunun için çeşitli gruplardan oluşan 150.000 kişilik dev bir ordu topladı. Bizans ve İslam ordusu Suriye'nin Yermuk nehrinde karşı karşıya geldi. Savaş 6 gün sürdü ve kazanan İslam ordusu oldu. Savaşın sonucunda Suriye ve Filistin İslam İmparatorluğu topraklarına katıldı. Fetihler hızla devam etti. 639 yılında Mısır'da Bizans'tan koparıldı ve İslam İmparatorluğu egemenliğine girdi. 643 yılına geldiğimizde İslam orduları Büyük İskender'den beri en az zamanda en çok fethi gerçekleştirdi. Ancak 644 yılına geldiğimizde Halife Ömer Pers bir kölenin 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ancak Halife Ömer hemen değil 6 gün içinde öldü. Bu süre kendisinden sonra halife olacak kişinin ayarlanması için yeterli bir süreydi. Halife Ömer kendisinden sonraki halifeyi kendisi seçmek yerine 6 tane Müslümandan oluşan bir kurulu yeni halifeyi seçmesi için görevlendirdi. Bir kez daha Ali'nin taraftarları onun halife olmasını bekledi ancak yine Ali halife olamadı. Yeni halife Kureş kabilesine ait olan Osman oldu. Osman halife olduktan sonra yönetiminin merkezini Medine yaptı. Ayrıca imparatorluğun dış bölgelerine denetlemeleri için valiler atadı. İslam dini sayesinde birlik olan Araplar Halife Osman'ın önderliğinde fetihlere devam ettiler. İmparatorluk çok geniş sınırlara ulaştı. Ancak bu kadar büyük bir imparatorluğu sorunsuz yönetmek imkansız gibi bir şeydi. Genişleyen Arap İmparatorluğu'nun sınırları içinde artık farklı kültüre ait, farklı dinleri olan birçok grup yaşamaya başladı. Bunun sonucunda bu gruplar sürekli isyanlar başlattılar. Arap İslam İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkıyordu. Halife Osman bu isyanları bastırmak için görevlendirdiği valilere halka baskı uygulamalarını söyledi. Ancak bu da isyanları önlemeye yetmedi. Yaşanan bu olaylar halkın arasında
Halife Osman'ın yönetimine karşı bir hoşnutsuzluğun başlamasına neden oldu. Halife Osman'ın yönetimine karşı olan isyan, fiilen Pers İmparatorluğu'na karşı yapılacak olan seferler için kurulmuş olan Kufe'de başladı. Bir savaş merkezi olarak kurulan Kufe, sonraki zamanlarda Müslüman akınına uğradı ve büyük bir Müslüman kentine dönüştü. Kufe kentinde isyanın başlaması için son damla Halife Osman'ın yaptığı bir ayrımdan kaynaklanıyordu. Şöyle ki, Halife Osman Kufe'deki yönetimin başına bir yakınını getirmişti. Bu da Halife Osman'ın kendi yakınlarına karşı bir ayrıcalık tanıdığı anlamına geliyordu. Ayrıca Kufe'de elde edilen tüm gelirin Medine'de yaşayanlar tarafından kullanılmak üzere gönderilmesi, Halife Osman'a karşı olan hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Bunun üzerine Kufe'deki bir grup Müslüman, Halife Osman'a olan hoşnutsuzlukları hakkında onunla konuşması için Medine'de olan Ali'yi gönderdiler. Aktarılan bilgilere göre Ali ve Halife Osman arasında şöyle bir diyalog geçer. Halife Osman Ali'ye, "Akrabamı kayırdıysam bunun nesi kötü?" der. Ali şöyle karşılık verir: "Akrabalarına karşı zayıf ve müsamahalı davranıyorsun." Bu kez Halife Osman kendi akrabalarının Ali'nin de akrabaları olduğunu söyler. Ancak Ali, "Onlar yakın akrabam ama liyakat başkalarında." der. Böylece Ali, Kufe halkının hoşnutsuzluğunu Halife Osman'a iletti ve haksızlığa uğradıklarını söyleyen insanların sözcülüğünü yaptı. Ancak bu konuşmadan bir sonuç çıkmadı. 655 yılına geldiğimizde ise Kufe halkı Halife Osman'ın akrabası olan valiyi devirdi. Sonrasında Medine'ye giderek Halife Osman'ın evini kuşattılar. Bu kuşatmaya Halife Osman'ın klanı olan Beni Ümeyye klanından şikayetçi olan Medineliler de katıldı. Bunun üzerine Halife Osman Ali ile konuştu ve kendisine 3 gün süre vermelerini, bu süre içinde tüm şikayetlerini gidereceğini söyledi. Halife Osman'la halk arasında halkın şikayetçi olduğu şeyler hakkında şahitler huzurunda bir belge düzenlendi ve Halife Osman bu şikayetleri düzelteceğini söyleyince kalabalık dağıldı. Ancak 3 günlük süre zarfında Halife Osman şikayetleri gidermedi. 3 günün sonunda hiçbir istedikleri yerine gelmeyen halk Halife Osman'a karşı isyan etti. Böylece Halife Osman müminlerin desteğini ciddi anlamda kaybetti. Halife Osman o gün evini kuşatan kalabalık tarafından kendi evinde öldürüldü. Bunu fırsat bilen Ali taraftarları onu halife seçmek istediler. Ancak Ali bunu hemen kabul etmedi. Çünkü bazı tereddütleri vardı. Tereddüt ettiği nokta şuydu: Hazreti Muhammed'in eşi ve aynı zamanda ilk halife Ebubekir'in kızı olan Ayşe. Çünkü Ayşe, Ali'nin hükmetmeye hakkının olmadığını ve yönetim hakkının Beni Ümeyye'de, yani Halife Osman'ın klanında olduğunu iddia ediyordu. Bu nedenle peygamberin eşiyle savaşmak istemeyen Ali, halifelik teklifini hemen kabul etmedi. Ancak bir süre sonra Ali halifeliği kabul etti. İslam ordularının başında artık 4. halife olan Ali vardı. Bu sırada Ayşe ve destekçileri Medine'den ayrılmış ve Basra körfezindeki Basra kentine yerleşmişlerdi. Orada kendilerine destekçiler bulmayı umut ediyorlardı. Halife Ali askerlerini toplayıp onları izledi ve iki grup 656 yılında Basra kenti dışında savaştılar. Bu savaşa Cemel Savaşı denir. Halife Ali'nin bu savaşını duyan Kufe'deki destekçileri ona yardım etmek için geldiler ve savaş hızlı bir şekilde Halife Ali'nin zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra Halife Ali, halifeliğin merkezini kendisini destekleyenlerin yaşadığı Kufe'ye taşıdı. Yönetimini sağlamlaştırdıktan sonra Halife Ali, isyan eden yerlere yeni atadığı valileri gönderdi. Ancak bir bölgenin valisi bunu reddetti. Reddeden vali, Suriye valisi olan ve aynı zamanda Halife Osman'ın atamış olduğu kendi akrabası olan Muaviye'den başkası değildi. Muaviye valiliği bırakmadı ve hatta kuzeni Halife Osman'ı öldürenlerin öldürülmesini istedi. Eğer bu yapılmazsa karşılık vereceğini söyledi. Halife Ali, Halife Osman'ın öldürülmesinde doğrudan etkide bulunmamış olsa da yönetimindeki birçok insan Halife Osman'ı öldürenlerin arasındaydı. Halife Ali ve Suriye valisi Muaviye arasındaki gerilim bitecek gibi değildi. İki taraf da bu işin ancak savaşla çözüleceğini anlamıştı. 657 yılında iki ordu Yukarı Fırat'ta karşılaştılar. Her iki tarafta Müslümanların birbirleriyle savaşmasından hoşnut değildi. Hatta Ali askerlerine savaşta ilk hamleyi siz yapmayın bile demişti. İki grup arasındaki savaş 3 gün boyunca devam etti ancak kesin bir sonuç çıkmadı. Taraflar bu sorunu müzakere yaparak çözmeyi denediler ancak ondan da bir sonuç çıkmadı.
Sonuç olarak hala Halife Ali'ydi ve hala Suriye'de Muaviye hüküm sürüyordu. Ancak halifelik makamınca Muaviye'nin valiliği geçerli görülmüyordu. Bu durum imparatorluk içinde bir bölünmenin meydana geldiği anlamına geliyordu. Ayrıca Halife Ali'nin halifeliği de sallantıdaydı. Çünkü Halife Osman'ın öldürülmesinden hoşnutsuz olan Halife Osman'ın taraftarları bu öldürülme olayının öcünün alınmamasından dolayı Halife Ali'yi adaletsizlikle suçlayıp ayrıldılar. Adaletsizlik ciddi bir sorundu. Çünkü İslam dininin temelinde yer alan öğretişlerden biriydi. Bu nedenle bir halifenin adaletsizlikle suçlanması onun halifeliğinin ciddi anlamda sallantıda olduğu anlamına geliyordu. Halife Ali kendisini adaletsizlikle suçlayıp ayrılan bu insanları hariciler yani ayrılıkçılar olarak adlandırdı ve ilk başlarda onları idare etmeye çalıştı. Bir süre sonra onlarla savaştı. Ancak kendi askerleri bu durumdan hoşnutsuz olmaya başladılar. Çünkü kendilerinden olan din kardeşleriyle savaşıyorlardı ve bu durum askerlerin hoşuna gitmiyordu. 661 yılına geldiğimizde haricilerden bir suikastçı Halife Ali'yi hançerleyerek öldürdü. Halife Ali öldükten sonra destekçileri oğlu Hasan'ın halife olmasını istediler. Ancak her geçen gün destekçisi artan Muaviye buna kolaylıkla izin vermeyecekti. Henüz halifeliğin çok başında olan Hasan ve Muaviye'ye ait olan ordular savaşmaya hazırlandı. Ancak iki taraf arasında bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın sonucunda halifelik Muaviye'nin oldu. Hasan çok kısa süreliğine halife olmuştu. Artık İslam ordularının başına Beni Ümeyye'den yani Emevi klanından olan Muaviye geçmişti. Eğer Hasan'ın kısa süreli halifeliğini saymazsak İslam İmparatorluğu'nun 5. halifesi Muaviye olmuştu. Artık İslam'ın doğuşuyla ve imparatorluğa dönüşmesine kadarki süreçle ilgili birçok şeyi biliyoruz. Ayrıca Konstantin'in Roma İmparatoru olmasıyla ilgili de birçok bilgiye sahibiz. Bu noktada artık bir çıkarım yapmak doğru olacaktır. Hatırlarsanız Konstantin'in Hristiyanlığın gücünü kullanarak devasa Roma İmparatorluğu'nu tek çatı altına topladığından bahsetmiştim. Ancak bu her ne kadar bir başarı olsa da sürdürülmesi çok zor bir başarıydı. Çünkü devasa bir imparatorluğu tek bir noktadan eşit ölçüde güvende tutmak o zamanın şartlarında pek mümkün değildi. Çünkü imparatorluğun her yanında isyanlar çıkıyor ve istilacılar sınırlardan giriş yapıyorlardı. Bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de Roma İmparatorluğu'nda taht savaşları eksik olmuyordu. Yani Roma bir yandan dış tehditlere enerji harcarken diğer yandan kendi içindeki savaşlara da enerji harcamak zorundaydı. Ancak bu durum zaten yönetmesi çok zor olan bu devasa imparatorluğun ekstradan enerjisini iç savaşlarında harcaması anlamına geliyordu. Yaşanan bu olaylar zamanla güçlü Roma İmparatorluğu'nu bitiren temel nedenler oldu. Benzer şekilde birçok irili ufaklı gruplardan oluşan Arapların da başına gelen buydu. İlk olarak İslam dininin verdiği ruhsal bir kimlikle tek çatı altında toplanan Araplar çok hızlı büyüdüler ve genişlediler. Ancak İslam dininin önderi Hz. Muhammed öldükten sonra yaşananlara baktığımızda çeşitli halifelik çekişmeleri olduğunu görüyoruz. Bu çekişmeler zaten devasa sınırlara ulaşmış olan bir imparatorluğun ekstradan enerji kaybetmesine neden olur. Normalde imparatorluğun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan isyanlara harcamaları gereken enerjiyi kendi aralarında harcayarak imparatorluğu riske ediyorlardı. Bu yüzden peygamber öldükten sonra ortaya çıkan bu iç çekişmeler ciddi bölünmelere neden oldu. Öyle ki günümüzde bildiğimiz Sünni ve Şii mezheplere bile bu halifelik kavgaları esnasında yaşanan olayların sonucunda oluştu. Yaşanan olaylara genel olarak bakınca peygamber öldükten hemen sonra Müslümanlık dünyasına ciddi sonuçları olan bölünmelerin yaşandığını görebiliyoruz. Bu bölünmeler yüzünden çıkan çeşitli savaşlarda Müslümanı öldürdü. Sonuç olarak da İslam İmparatorluğu'nun ilerlemesi bu bölünmelerden olumsuz etkilendi. Araplar bir kez daha parçalanıyorlardı. Ama bu kez onları birleştirmiş olan İslam dini üzerinden parçalanacaklardı. Bu parçalanmaların etkisi günümüzde de hala devam etmektedir. Bugünlük benim anlatacaklarım ve yorumum buraya kadardı. Umarım sizin için faydalı ve sorularınıza cevap bulabildiğiniz bir içerik olmuştur. Bir başka videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve bilgiyle kalın.